Selam. Bugün kışlık köz patlıcan sos yapacağız. Bahçemizden toplayacağız tüm malzemeleri. Hadi hep birlikte gidelim, toplayalım. Patlıcanlarımızı başlayalım sosumuzu hazırlamaya. Hadi bakalım, benim meşhur patlıcan tarlama geldik. Şöyle koparıyoruz. Yine bir tane daha bulduk. 3 biraz da yuvarlak bulalım. Hop. Ya maşallah maşallah, şunlara bak. Bir tane bunları da koyalım. 2 4 6 8 9 tane patlıcan toplamıştık. Şöyle gösterelim. Şimdi de biraz biber. Evet. Şöyle. Hop. Ay, dalı kırdık. Biraz daha koparalım. Şöyle büyüklerine. Hop. Birazcık daha biber kopardım. Bu kadar yeterli. Sivri biberimiz. Şimdi domates aramaya geçelim. Bakalım, kızaranlardan koparacağız. Bunlar bakın daha henüz kızarmamış. Başta kızaranları bir alayım ben. Şöyle. Çok var ama bunlar henüz yeşil. Şöyle bakın. Henüz yeşil. Biraz kırmızıları kopardım. Birkaç da içeriden alacağım, dolaptan. Tamam, bu kadar yeter. Hemen gidelim. Evet, bahçemizde olan patlıcanları, domates, biber topladık. Hatta içeriden de birkaç tane bunları içeriden aldım, domates. Şimdi ilk önce patlıcanlarımızı bir yıkayalım. Tozu gübürü gitsin ki. Şöyle bakın. Bayağı da var patlıcanlarım. Evet, şöyle yıkıyoruz. Şunları indirelim. Tepsiye koymayı düşünüyorum. Hemen biraz silelim sularını. Şöyle üstlerinden. Tepsimize koyalım. Yağlı kağıt serdim. Tepsimizin hemen şu şekilde tamamdır. Bunları hazırladım. Hepsini bir yerleştirelim. Bayağı da oldu yani. Şöyle bir tepsi patlıcanı hazırladım. Hemen patlıcanlarımı bıçakla şöyle bakın çizikler atalım. Öyle içleri de közlensin. Hazırladım. Şimdi 200-300 derece yüksek ısıda fırına vereceğim ve fırında bunları közleyeceğim. Hemen fırınımıza götürelim. Evet, patlıcanlarımı közledim arkadaşlar. Bir poşet örttüm ki yumuşasın diye, ama çok güzel közlendiler. Şimdi bunlar bir kenarda beklesin. Yine şuraya aşağı indireceğim. Bunlar sarımsaklarım, soyup hazırlamış olduğum sarımsaklarım. Burada da bunu indirelim aşağıya. Domates ve biberlerim var. Biberleri küçük küçük doğrayacağım. Domatesleri de rendeleyivereceğim. Robotla da geçirsek olur. Ama robotu hazırlaması biraz zor geldi bana. Ne yapayım? Ufak ufak biberleri önceden doğramaya başlayalım. Arkadan da bu rendeyle hemen domateslerimizi rendeleyeceğiz. Hadi başlıyoruz. Şimdi
Biberleri ufak ufak doğrayacağım arkadaşlar. Çok büyük olmasın ki piştiğine daha da küçülsün. Biliyorsunuz bunu kahvaltılık yapıyoruz. Kahvaltılık sos patlıcan yapıyoruz. Şöyle ufak ufak doğrayalım biberlerimizi. Piştiğine de daha da ufalsın. Kahvaltı ekmeğin üzerine süreceğiz. Çok da güzel olacak. Hadi bakalım. Evet, biberlerimizi doğradım arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Bu şekilde daha güzel oldu. Bakın küçük küçük hepsi aynı ayarda doğradım. Şimdi domatesleri rendeleyeceğim. Şöyle kabımı alıvereyim. Domatesleri hemen bu tepsimin içine rendeleyeceğim. Hemen şuradan hop bir parça açtırıyorum. Ve hemen rendelemeye başlıyorum. İri yerinle. Bakın bu şekilde. Zaten kabukları bakın otomatikmen kenarlardan ayrılacak. Kaçanları da alalım. Böyle rendeleyeceğiz. Hadi bakalım. Hemen bir parça başından kesiyoruz. Ve rendeliyoruz. Tamamdır. Domatesleri de oh maşallah maşallah. Şu domatesin güzelliğine bakın. Rendeledik arkadaşlar. Yaz domatesi gibi yok. Var ya. Şu güzelliğe bir bakın. Yarısı su. Kendisi süper bir domates. Şimdi bu sarımsakları da bunların içine doğrayacağım. Şöyle hemen isterseniz rendeleyebilirsiniz. Doğrayabilirsiniz. Ben doğramayı seçiyorum. Böyle onları da ufak ufak doğrayacağım hemen domatesin üzerine. Rendele de yapabilirsiniz. Bakalım bir deneyelim nasıl olacak. Ama gerek yok bence. Onu da şurada mesela böyle rendeleyebilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Ha doğramışsınız, ha rendelemişsiniz. Bakın bu şekilde de rendeleyebilirsiniz ama ufak oldukları için ellerine zarar vermesin haliyle ne yapalım? Hemen doğrama işine geçelim. Sarımsakları da rendeledik. İstediğiniz kadar sarımsak kullanabilirsiniz bu arada. Şunu da indirelim. Burada beklesin. Bu da hemen biz şimdi patlıcanlarımıza geçelim. Evet, patlıcanlarımız soğudu. Şimdi patlıcanlarımızı şöyle açalım. Bakın arkadaşlar. Yani aslında çok fazla uğraşmadan hemen onları sıyıracağız. Şöyle açtık ikiye, gördünüz mü? Bunları güzel bir fırında közlemiştik. Bakın bu şekilde hemen hop içinden alıyoruz. Kavuk kaçsa da olur. Mis gibi köz kokusu gelir. Bu şekilde sıyıracağız. Bak bunlar yuvarlaklar. Oo, çok güzel pişmişler. Bunlar da bakın. Şöyle hemen onları da içinden sıyıralım. Oo, süper olmuş var ya. Fazla uğraşmadan bakın bu şekilde hemen içinden alıyoruz. Kabukları buraya bırakıyoruz. Şöyle iki tanesini yaptık. Bir daha yapalım. Bakın şu şekilde açtığınız zaman zaten otomatikman çıkacaktır. Hop. Çok güzel. Bunlar daha ince olduğuna daha fazla erimiş. Tamam. Hemen şöyle gördüğünüz gibi kabuk oluyor. Bu kabukları hemen ayıracaksınız. Şuraya alalım yaptıklarımızı. Hop. Evet. Oh, şuraya koyacağız bizim arkadaşlar. Çünkü bayağı çok oldu. Hemen şimdi bunun üstüne sıyırdıklarım patlıcanları şöyle kıyıyoruz, küçültüyoruz. Kabuk kaçmış. Tamam. Şöyle dursun. Şu şekilde bakın. Ufaltıyoruz yani. Çok güzel olmuşlar yalnız. Ama gene kaçırmışık.
Tamamdır. Hemen şimdi buraya döküverelim. Hazır. Patlıcanımız hazır. Biberimiz hazır. Ve sarımsak, domatesimiz hazır. Tüm malzemeleri doğramasını bitirdik. Hazırladığımıza göre ne yapalım? Hemen ocağımızı yakalım. Burada pişireceğim. Orada köz patlıcan sosumuzu hep birlikte hazırlayalım. Şimdi ne yapacağız? Hemen burada bahçede ocağımı yakıyorum ve başlıyorum pişirmeye. Tenceremiz kurudu. Şimdi üzerine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Biberlerimi ilave ediyorum. İlk önce biberleri şöyle bir kavuralım. Karıştırarak biberleri güzel bir kavuruyoruz. Biberlerimiz bakın güzel bir kavruldu ve yumuşadı. Sen kavurursanız böyle iyi olur. Üzerine domatesle sarımsakları döktük. Onları da karıştıralım. Şimdi domatesleri de aynı şekilde güzel bir pişireceğiz. Yani biraz kaynatacağız. Evet, domatesleri de biraz kaynattık hep birlikte. Şimdi köz patlıcanları ilave ediyoruz. Közlemiştik. Ve karıştıralım. Hepsini birlikte şöyle bir kaynatacağız. Şöyle karıştırıyoruz tüm malzemeleri birbirine. Evet, patlıcanlarımız da kaynamaya başladı. Şimdi üzerine şöyle bakın bir yemek kaşığı şeker koydum. Tuzunu da ilave ediyorum. Normal ince tuz, kaya tuzu koyarsanız çabuk erimez. Çünkü bu çabuk olacak. 1,5 yemek kaşığı da tuz koydum. Üzerine şöyle yarım bardak sirke koyuyorum. Üzüm sirkesi. Şimdi tüm malzemeleri karıştıralım. Birbirine geçsin ve kaynasın. Şimdi bütün malzemeleri birbirine alsın. Şimdi bu şekilde kaynatacağız. Arada karıştırarak şimdi bütün malzemelerin lezzetinin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Çok güzel oluyor bu sos. Kışlık bol bol yapın arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Tuz oranı nasıl? Ekşi oranı nasıl? Azsa ilave edeceğim. Eyvah, o kadar güzel olmuş ki. Süper olmuş var ya. Biz bunu kışa bırakmayız. Herhalde yeriz. Tekrar yaparız olsun patlıcanlarda. Vallahi çok güzel olmuş. İşte şurada bir kabuk kaçmış ama aman zararı yok ya, onu da yeriz. İsteyen acı biber de ilave edebilir. Ama ben atmayacağım. Ya da karabiber ilave edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Başka şeyler isterseniz tabii ki de atabilirsiniz içine. Ama böyle süper. Herkesin yiyebileceği şekilde yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sosumuz hazır oldu. Suyu falan kalmadı arkadaşlar. Tam bakın ekmeğin üzerine sürmelik oldu. Hemen ben şimdi kavanozlarımı hazırladım. Şöyle. Hemen buracıkta dolduracağım ki soğumasın. Şöyle hızlı. Yarım kiloluk kavanozlara koyuyorum. İsterseniz 1 kiloya koyun. İsterseniz daha az 250 gram olana koyabilirsiniz. Yani şöyle bu yarım kilo olsun ki 2 günde bitsin. Şöyle bakın. Çok bile koyduk. Bir tık alalım. Bir tanesini koyduk. Hemen yanmadan dolduralım. Çok fazla bir şey çıkmayacak. Bu kışa da kalmaz. Biz bunu yeriz. Ama olsun. Yine yaparız. Patlıcanlar yapsın, biraz daha göre yaparız. Evet.
Şöyle onu da dolduruyoruz. Öf, yandı böyle. Bakın ikinci kavanozumuzu doldurduk. Yarım kiloluk. Bir de şöyle ufak getirdim. Hatta bir yarım daha var ama olmayacak. Şuna da dolduracağım. Kalanını da bir tabağa dökeceğim size göstermelik. Evet, bu da hazır. Hemen tenceremizi indirelim. Tenceremizi indiriyoruz, yanmasın. Hop. Şimdi hemen şöyle ağızlarını, batanyeleri peçeteyle silelim. Tamam. Bu kadar oldu. O kadar çok patlıcandan bu kadar malzememiz çıktı. Evet, kapaklarımız sıfır kapak. Mümkün olduğunca sıfır kullanın arkadaşlar. İkinci el kullandığınız zaman sorun çıkıyor. Şöyle hemen sıkalım kapakları. 2 geri 1 ileri. Yöntemiyle bez alsak olacakmış. Yandım. 2 geri 1 ileri. Evet, sıkı sıkı kapatıyoruz. Gel bakalım sen de. Hop. Aynı şekilde bu küçük. Ay, elim yandı. Hemen bezimizi aldık. Daha garantici olsun. Şöyle var gücümüze sıkıyoruz arkadaşlar. Asla kaçak olmasın. Hemen garanti olsun. O kadar uğraşıyoruz. Bak. Biraz kaydırdık işte. Şöyle kapatalım. Yine garanti olması açısından ben ters kapatacağım. O sıcaklık kapakla teneffüs etsin ki tutsun. Şöyle gördüğünüz gibi 2 tane yarım kilo. Bu da 250 gram herhalde. Oldu. Hazırladım, daha fazla kavanoz ama az oldu tabii ki de. Olsun. Yine yaparız. Evet, kahvaltılık köz patlıcan sosumuz hazır oldu. 2 tane yarım kilolu, bir de 250 gramlık. Bir de şu tabağa döktüm arkadaşlar. Bu tabaktaki oldu. Şöyle yakın plandan gösterelim. Süper oldu. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi bunu nasıl yiyeceksiniz? Tabii sabah kahvaltılarınıza şöyle bir yarım ekmeğin üzerine yağ sürdüğünüzü farz edelim. Ben sürmedim şu anda ya, ama üzerine bakın bu şekilde koyacaksınız. Şöyle. Bu şekilde hazır edeceksiniz ve afiyetle kahvaltıda yiyeceksiniz arkadaşlar. Hemen bir tane şöyle sürmüştük. Hep birlikte tadına bakalım. Zaten pişerken bakmıştık. Süper olmuştu. Üzerine de çok güzel olduğuna eminim. Süper. Süper olmuş. Aşırı lezzetli. Tadı, tuzu, ekşisi hepsi yerinde. Tam dengeli olmuş. Çok da lezzetli. Kışlık bunlardan, bu soslardan bol bol yapın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçede olanları topladım. Ne çıkarsa Allah bereket versin. Şöyle 2 tane yarım kilo, bir tane de ufak şişede çıktı. Bunu da hemen yemelik tabağa koydum, size göstermelik. Muhteşem olmuş. Yapın derim, bol bol. Şimdi bol olduğu zaman, ucuz olduğu zaman tabii ki de çok ucuz değiller ama kışın almaktan baya bir ucuz. Yine yaparız. Toplansınlar, biraz daha büyüsünler patlıcanlar. Yine ne varsa toplayıp yaparım. Aşırı derecede güzel olmuş. Kahvaltılarda özellikle muhteşem var ya. Şu güzelliğe bakın. Kıvamı, lezzeti hepsi birbirine tam uyumlu. Evet arkadaşlar, umarım sizler için hazırlamış olduğum köz patlıcan kahvaltılık sos tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Birebir ölçülü olarak gözünüzün önünde yaptık, hazırladık, kavanozladık. Bakın siz de aynısını yapın. Oldukça lezzetli bir
kahvaltılık oldu. Videomu burada bitiriyorum. Videomu bitirmeden önce her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açın ki en güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel videolarda görüşmek üzere.